Sevgili hikaye severler, yeni bir hikaye ile daha karşınızdayım. Bugün yine hayatınıza yön verecek, şimdiye kadar düşünmediğimiz şeyleri düşündürecek güzel bir hikaye anlatacağım. Hazırsanız başlayalım hikayemize. Bu hikaye Alman bir hocanın ders verdiği bir kursta geçiyor. Hoca çok disiplinli biriydi. Özellikle zaman konusunda hiç müsamahası yoktu. Bir hafta boyunca kursa kimin ne kadar, kaç dakika geç geldiğini tespit ediyor ve onları geç kaldıkları süre kadar sınıfta tutuyordu. Tabii bu durum zaten kursa zor zaman ayırmış iş sahiplerinin hiç de hoşuna gitmiyordu. Bir gün haftalık cezası 18 dakika tutan birisi kızarak hocaya neredeyse saniyeleri hesap edeceksiniz. Neyse, hatırınız için bir başka zaman 10 dakika sınıfta kalırım. Şimdi çok acil bir işim var der. Yaşlı Alman gözlerini kırpıştırarak bir süre bu sözleri söyleyen kişiyi süzer. Sonra olmaz. Çünkü siz acil işlerinize bu kadar önem vermiş olsaydınız şimdi benden 18 dakikalık bu cezayı almazdınız. Zira ders de sizin için günlük, saatli, acil bir işti. Bu bakımdan şimdi alacaksınız ve 10 dakikalık bir ders vereceğim size der. Hocanın kızgınlığı her halinden belli oluyor. Diğer bir kursiyer olayın sonunu merak ettiği için sınıfta kalır ve olanları izlemeye başlar. Yaşlı Alman, arkadaşlar zamanı iyi kullanmıyorsunuz. Şuna bakınız lütfen der ve bir broşür gösterir. Bu bir tren tarifesidir. Hocaya itiraz etmek isteyen kursiyer göz ucuyla şöyle bir bakıp iade etmek ister. Fakat hoca hayır daha iyi incelemenizi istiyorum der. Bu broşürdeki trenlerin kalkış ve varış saatleri alışılmışın dışındaydı. Mesela kalkış 18:18 iken varış 21:35. Yine kalkış 09:27 iken varış 12:46 idi. Broşüre bakan cezalı kursiyer, bakın işte burada Avrupalı kafanın mantıksızlığı açıkça görünüyor. Ne demek yani 18 geçeler, 35 geçeler? Şuna 3,5, 4,5 deseniz olmaz mı? Hiç olmazsa çeyrek deseniz de hem de akılda kalacak bir sayı ve saat olsa diye söylenir. Yaşlı Alman belli belirsiz bir tebessümle kendinize hakaret etmeyin. Çünkü bu tarifenin böyle düzenlenmiş olması Avrupalı kafanın mantıksızlığı değil, Müslüman kafanın tutarlılığıdır. Çünkü biz zamanı kullanmayı Müslümanlardan öğrenmişizdir. İşte bu tren tarifesi de bu anlayışın bir örneğidir der. Sonra şöyle devam eder. Siz Müslümanların ibadetlerinde yer önemli değildir. Dünyanın her yerinde ibadet edilebilir ama zaman çok önemlidir. Çünkü her ibadetin kendine ait bir vakti vardır. Hatta bu vakit ibadetin şartıdır. İbadetlerin vakti de bizim tren tarifesi gibi hep böyle 18, 17, 13 geçelerdir. Üstelik bu vakitler de sürekli değişir. Böylece Müslümanlar da her gün değişmekte olan zamana karşı uyanık olmak, zamanın kıymetini anlamak ve onu iyi değerlendirmek üzere hazırlanmaktadırlar. Bizim zamana bakışımızın ilham kaynağı Müslümanlardır der. Yaşlı Alman hoca çıkabilirsiniz dediği zaman bütün sınıf büyük bir mahcubiyet içinde kalır. Evet sevgili gönül dostları, yabancıların bizi ve değerlerimizi bizden daha iyi bilmeleri ve bize bununla ders vermeleri ne kadar acı değil mi? Günümüz Müslümanların çoğu sadece şekilciliğe takılıp kalmış. Kendi değerlerinin özünden habersiz yaşıyor. Hikayemizden de anladığınız gibi bugün zamanı ve zamanı iyi değerlendirme şekilleri üzerinde konuşmak istiyorum. Şöyle bir an düşünelim. Cebimizdeki parayı sarf ederken, bütçeyi denk tutmak, onu hesaplı harcamak, açık vermemek, iyi değerlendirmek, karşılığında
mümkün olduğunca fazla mal satın almak için azami dikkat sarf ederiz. Kısaca bu işi bir hesap kitap dahilinde yaparız. Halbuki hayat da bir ticarettir. Dünya denilen mekan bir ticaret alanıdır. Buna rağmen nasıl oluyor da insanların çoğu cüzdanlarındaki paradan, ellerindeki sermayeden ve hatta bütün dünyanın varlığından çok daha kıymetli olan zamanlarını, yani ömürlerini hesapsızca, müsrifçe harcayabiliyorlar ve boş yere heba edip tüketebiliyorlar. Bir daha ele geçmesi imkansız olan bu bulunmaz nimeti insafsızca heder edebiliyorlar. İşte bunu anlamak ve izah etmek hakikaten güç. Gerek dünya ticaretinde ve üretime yönelik olsun, gerekse ukbaya ve kulluğa yönelik bulunsun, kaliteyi ve verimi arttırmak ancak zaman bilincine sahip olmakla mümkündür. Bilimsel araştırmalara göre insan genel olarak zamanının ancak %30-40'ını verimli kullanabilmekte. %60'ı şöyle veya böyle heder olmaktadır. Geçen hafta televizyon başında kaç saat harcadınız? Lüzumsuz konuşmalarla ne kadar vaktinizi yediniz? Sabah güneş doğduktan sonra uyuma adetiniz var mı? Yemek veya çay başında ne kadar vakit geçiriyorsunuz? Bu ve benzeri sorulara verilen cevaplar aslında herkesin hayatta farkında olmadan zamanının büyük bir kısmını nasıl faydasız işlere harcadığını göstermektedir. Aslında boş zaman yoktur, boşa harcanan zaman vardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde iki nimet vardır ki insanların çoğu bunlar da aldanmaktadır. Bunlardan biri sağlık, diğeri de boş vakittir buyurmuştur. Birçok kimsenin düşündüğünün aksine zihinsel yorgunluğu atmak için her türlü işi, gücü bırakıp bir kenarda oturmak gerekmez. Değişik zihinsel ve bedensel faaliyetler beynin değişik kısımları tarafından yönetilmektedir. Dolayısıyla her faaliyet değiştirildiğinde beynin bir merkezi üzerindeki yükü azalıp başka bir merkezi daha aktif hale gelir. Bu duruma bir öğrencinin matematik problemlerini çözmeye ara verip bedensel bir işle meşgul olması veya sözel içerikli bir derse çalışması örnek olarak gösterilebilir. Öyleyse herkes sahip olduğu zaman potansiyelini değişik işler yaparak değerlendirebilir. Eskiden evler kerpiçten yapılırmış. Adamın biri de ayağıyla kerpiç yapmak için çamuru çiğniyormuş. Sırtında bir yayık bağlıymış. Ağzıyla da bir şeyler mırıldanıyormuş. Bunu gören biri ne yaptığını sorduğunda ayağımla kerpicin çamurunu çiğnerken sırtımdaki yayıkla tereyağı yapıyorum. Zaten hareket ettiğim için buna ekstradan bir vakit ayırmıyorum demiş. Peki ağzında bir şeyler söylüyorsun, o ne dediğinde bu dünya bir gün sona erecek. Hepimiz öbür dünyaya gideceğiz. Ben de selavat getirerek Peygamber Efendimiz'e kendimi tanıtıyorum demiş. Ne güzel değil mi sevgili gönül dostları? Ömür sermayesi az ama yapılacak işler çok. Boşa geçirilecek vaktimiz yok aslında. Bir şey bütünüyle elde edilmezse tamamen de terk edilmemelidir. Zamanı elden geldiğince iyi bir şekilde değerlendirmek aslında başarının da anahtarıdır. Zaman en kıymetli hazinedir. Ömür sermayemiz gidiyor. Rüzgar gibi uçuyor, su gibi akıyor. İnsan ise bu dünyada yalnız güzel yaşamak, rahat ve sefa ile ömür geçirmek için geldiğini sanıyor ama aldanıyor. Halbuki ömür sermayesiyle burada ahiret ticaretini yapmak, ebedi ve daimi bir hayatın saadeti için çalışmak lazım. İnsanın dünya pazarına gönderiliş gayesi de budur. Elimizdeki ömür sermayesi bunun için verilmiştir. Çok güzel bir söz vardır. Ana rahminden düştük pazara, bir kefen aldık, döndük mezara. Her anını Kur'an ahlakına göre yaşamak için çaba gösteren müminler, dünya hayatında
geçirdikleri her saniyenin hesabını Allah'a vereceklerini bilirler. Bu nedenle yaşamları boyunca bu sorumluluğun verdiği bilinçle hareket eder ve Allah'ın rızasını kazanabilmek için zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmeye çalışırlar. Allah dostlarından biri olan Davud-u Tayi'nin çok güzel bir sözü vardır. Dünyada kalacak kadar dünyaya, ahirette kalacak kadar ahirete çalışmak lazım diyor. Bir araştırmacı Me'ariç suresinde melekler ve ruh miktarı 50.000 yıl olan bir günde arşa yükselir ayetini okunca bu 50.000 yılın bize göre ne kadar tuttuğunu hesaplamaya karar verir. Bunun sonucunda çok ilginç bir veri ortaya çıkar. Dünyada 100 yıl yaşayan bir insan o meleğe göre sadece 3 dakika civarında bir hayat yaşıyor. Ve araştırmacı şunları söylüyor. O zaman şunları göz önünde bulundurmak zorundayız. Ebedi hayatı kazanmak için elimizde yaklaşık 2 dakikamız var. Dünya boş, dünya yalan diye kendimizi kandırmayalım. Bu 2 dakika içinde ebedi hayatı kazandık veya kazanamadık. Yoksa bizi tam bir felaket bekliyor. Bu 2 dakikayı iyi değerlendirelim diyor. Bu tespit benim çok hoşuma gitmişti. Olayı hiç böyle düşünmemiştim. Aslında zaman hayattır. Zamanı idrak eden, kıymetini hakkıyla takdir eden insan yaşıyor demektir. Bizim için ise asıl hedef dünyevi başarılardan önce ebedi saadeti kazanmanın yollarını bulmak. Gerçek kulluk bilincine ermek olduğundan zaman kavramı daha bir önem kazanıyor. Çünkü şuurlu bir insan ebedi hayat için tek çıkar yolun ömür sermayesinin iyi kullanmak olduğunun bilincindedir. Ölüm gerçeği göz önüne alınınca zamanın ve ömrün önemi daha iyi anlaşılıyor. Bize düşen vazife zaman içine serpiştirilmiş ve gizlenmiş elmas ve yakut değerindeki vakitleri yakalamak için tabiri caizse pusuya yatıp beklemek. Sahabelerden Abdullah bin Mesud radıyallahu anh üzerine güneşin battığı, ömrümün eksildiği, ancak amelimin artmadığı bir güne duyduğum pişmanlık kadar başka bir şeye pişmanlık duymadım diyor. Hasan Basri Hazretleri ise dünya hayatı 3 gündür. Dün, yarın ve bugün. Dünkü gün içindekilerle birlikte elinden çıkmıştır. Yarına ise belki de erişemezsin. Sen elindeki sermayen olan bugünü iyi değerlendirmeye bak der. Bir yılın değerini tek dersten kalan öğrenciye, bir ayın değerini erken doğum yapan bir anneye, bir haftanın değerini haftalık dergi çıkaran bir editöre, bir dakikanın değerini uçağı kaçıran bir yolcuya, bir milisaniyenin değerini olimpiyatlarda gümüş madalya alan bir sporcuya sormak lazım. Tek önemli vakit var içinde bulunduğumuz an. O an elimizdeki en önemli vakittir. Çünkü ancak o zaman elimizden bir şey yapmak gelir. Önümüzde kutlu zaman dilimleri 3 aylar var. Zünnun-u Mısri bu 3 ayı şöyle tanımlar. Recep ekme ayıdır, Şaban sulama ayıdır, Ramazan derleyip toplama ayıdır. Herkes ne ekerse onu biçer. Ne yaparsa cezasını çeker. Bir kimse ekimi bırakırsa hasat zamanı ekmediğine pişman olur. Kıyamet gününde ise çok kötü duruma düşer der. Biz de sonradan pişman olmamak için bu kutlu zaman dilimlerini güzel değerlendirmeliyiz. Hayatımızı şöyle bir gözden geçirip şimdiye kadar yapmayı düşünüp de yapamadığımız hangi hayırlı iş varsa onu yapmaya karar verip bir plan yapmalıyız. Kendimize beyaz bir sayfa açmalıyız. Allah'ın rahmetinin sağanak sağanak yağdığı bu zaman diliminden en güzel şekilde faydalanmalıyız. Rabbim bizleri zamanı hayır istikametinde kullanan kullarından eylesin. Videomu beğendiyseniz like butonuna basmayı
Beni desteklemek için abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak için bildirim butonunu açmayı unutmayalım. Hoşça kalın, dostça kalın, gerçek dostla kalın.